Arkadaşlar, bu sefer bir masa dönüşümü yapacağız. Atölyem için masamın atölye dolabımla uyumlu olmasını istiyorum. Bu dolabımın dönüşümünü ev dekorasyonları oynatma listemde bulabilirsiniz. Şimdi bu oynatma listemdeki dolap dönüşümü videomu da eğer izlerseniz orada da belirtmiştim. Su bazlı boyaların hepsinin hemen hemen aynı olduğunu anlatmıştım. Belli pahalı markalara çok fazla para dökmeye gerek yok. Tabii ki bu düşüncemi ilk önce denedim. Sizlerle paylaştım. Yani dolapların içinde bu silikonlu boyayı denemiştim. Çok da değmez o kadar para vermeye. Trendyol'da 58 lira. Nalbur'da bu 35 lira. Ya gerçekten de şunu fark ettim. Bu son dönemlerde bu harika sonuçlardan dolayı dolap dönüşümleri yani bayağı bir trend oldu. Ben bundan dolayı insanların bundan faydalandığını düşünüyorum. Hiçbir boyanın bayisi de değilim. O yüzden de rahatlıkla sizlerle tecrübelerimi paylaşıyorum ki bayisi de olsam aynı şeyleri anlatırdım. Böyle bir işe girişecekseniz fiyatlara dikkat edin arkadaşlar. Feci şekilde farklar var. Bunları büyük yüzeylerde kullandığınız zaman da bu fark bayağı bir büyüyor ve geri dönüşüme bu kadar çok para harcadıktan sonra da geri dönüşüm yapmanın çok da manası kalmıyor. Şimdi ben uygun fiyata silinebilir silikonlu plastik boyayla masamı boyamaya başlayacağım. Ruloyla başlıyorum. Boyayı yedirmeniz gerekiyor ve ince kullanmanız gerekiyor. Şimdi boya badana yaparken en büyük yanılgılardan biri böyle şapur şupur boyayı alıp da harran gürran bol bol sürerseniz sanki daha kolay kapanacakmış ve daha az bizi yoracakmış gibi bir his olur insanda. Fakat size şunu tembihleyeceğim. Boyayı olabildiğince yedirerek tek yönde hareketlerle ve ince tabakalarda kullanın. Ne kadar ince atarsanız tabakayı o kadar aslında kolay kapanır ve güzel görünür. Açık ve koyu renkler arasındaki bu fark var ya, istediğiniz kadar kat atın, şurayla burayı eşitlemediğiniz müddetçe zaten işiniz bitmeyecek. Hem daha çok boya harcayacaksınız, hem de daha çok uğraşacaksınız, hem de fırça ve rulo izleri kalacaktır. O yüzden böyle incecik atıyoruz katları. Bakalım kaç katta kapanacak? Bunu da sizinle paylaşacağım. için stencil kullanacağım. Bu stencil'daki yapraklardan seçtim böyle birkaç tanesini. Hepsini kullanmayacağım. Şu renkleri istedim ben. Elimde hepsi ayrı marka var. Nova Color'un akrilik altın yaldızlı boyasını aldım. Polisa'nın yaldız bakırını aldım. Bu daha önceden almıştım. Cadence'in gümüş silver 132 nolu boyası. Bu da Art Deco'nun mavi inci yaldızlı metalik boyası. Renkleri çok hoşuma gitti. Yapraklarda bunları kullanmak istiyorum masamı süslerken. Şimdi stencil'ı daha önceki videolarımda da anlatmıştım. Böyle sünger fırçayla bastırarak uygulayacağım. Uygulama esnasında diğer yaprakların etkilenmemesi için önce kullanacağım yaprağı seçeceğim. Yaprağın etrafını bantlayacağım. Öyle etrafını bantladım ki sadece bu yaprağı kullanabileyim rahat bir şekilde. Bir de stencil kullanımında şöyle bir sıkıntı var. Boyayı böyle pompa yaptığınız zaman etrafına yapışıyor. Bu da ince bir yüzey, plastik bir yüzey. Boyayı tutuyor. Bir defa uygularsanız tamam, hemen çıkar yıkayınca, ama birkaç defa üst üste uyguladığınız zaman boya bu kenarlarında kuruyor ve gittikçe bozuluyor. Yani her seferinde de yıkamak çok zor olacağı için stencil sıvısı kullanmayı öneriyorlar ama ben size çok daha uygun bir yöntem söyleyeceğim. Bu yöntemi de kendim keşfettim, daha önce denedim. Gayet başarılı oluyor. Bildiğiniz stencil'ı azıcık yağlayacağım. Bildiğiniz zeytinyağı ile stencil'ı uygulayacağım üst yüzeyi yağlıyorum. Alt yüzeyi yağlamayacağım. Şimdi bu sünger fırçayı kullanacağım. Daha önce kullanmıştım. O yüzden rengi değişik. Fakat şunu söyleyeyim. Boyanın üzerinde kurumasına asla izin vermezseniz, tıpkı fırçalarda olduğu gibi ve sabunlu suyla da iyice temizlerseniz bunları defalarca kullanabiliyorsunuz.
Yapraklarımı bu şekilde kullanmak istedim. Sıra sıra, simetrik bir şekilde. Böyle parlak parlak, çok tatlı oldu. Bakır, inci mavi, sarı, altın sarısı, gümüş ve tekrar bakır. Bence çok güzel oldu. Tabii ben kendi zevkime göre yaptım. Şöyle uzaktan da çekeyim. Bol bol sizlere yeni videolar çekeceğim. Atölye masam çok hoş oldu. Kullandığım boya hakkında da bilgi vereyim. 4-5 katta kapattı ama sonuçta kapattı. Ve inanın bu dolaptaki videosunu, ev dekorasyonu oynatma listemde bulabilirsiniz. Bu dolabın dış yüzeyinde kullandığım ahşap için satılan boyalardan şu anda bir fark göremiyorum. Zaten boyanın sırrı, özellikle dayanıklılığın sırrı verniktir arkadaşlar. Bunun için Rich'in mat verniğini aldım. Bunu 12 saat arayla 2 kat olarak kullanmayı düşünüyorum. Yine çok aşırı güzel olmadı mı ama süper oldu bence. Sizlere güzel güzel daha çok videolar çekeceğim atölye masam hazır. Boyadan da çok memnun kaldım. Verdiğim tavsiyeleri ve videomu beğendiyseniz ev dekorasyonu oynatma listemde diğer dekorasyonlarıma bir göz atın derim arkadaşlar. Sevgiyle kalın, takipte kalın.